Efendim merhabalar. 36. bölüm İzzet ve bugün konuğumuz genç bir virtüöz, ödüllü bir virtüöz Poyraz Baltacıgil. Ben babasını çokça sahnede izledim ama Poyraz'ı henüz izlemedim. Sanırım ama daha çok izleyeceğiz. Hoş geldin Poyraz, nasılsın? Hoş bulduk. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sizler de iyisinizdir umarım. Teşekkürler. Çok sağ ol. Poyraz hoş geldin. Bugün yine pırıl pırıl bizim yeni kuşağın, bizim alt kuşağın, hatta iki alt kuşağın en parlak Beyoncé'lerinden biriyle birlikteyiz. İyi ki buradasın, iyi ki zaman ayırdın. Seni de bu serinin bir parçası yapmak bizim için büyük keyif Poyraz'cığım. Teşekkür ederim. Biz format gereği en başta misafirimizden kendini uygun gördüğü kadar kısaca diyoruz ama misafirimiz takdir ediyor. Biraz tanıtmasını istiyoruz. Kendinden biraz bahseder misin lütfen? Teşekkür ederim tekrar davet ettiğiniz için. Ben de çok memnun ve mutluyum sizlerle bir arada olmaktan. 94 yılında İstanbul'da doğdum. Müzisyen benim tüm ailem. Aşağı yukarı 6-7 kişi müzisyen. İşte tamamen içinde doğdum ve başka seçeneğim kalmadı diyebilirim. Müzik dışında bir şey İyi hatırlamıyorum olmuş, iyi hayatımda. olmuş. Bunlar güzel şeyler. Evet. Başka şey olsaydı kötü olacaktı. Evet, başka seçenek de yoktu. İyi ki de olmadı. Çok mutluyum. Annem kemancı, babam kontrbasçı. İki abim var. Biri çelist, biri kontrbasçı. Halam kontrbasçı. Kuzenim kemancı. Ben de böyle çelist oldum. Ondan sonra Hakkı Öztürk ile 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda başladım violonsele. Ondan önce birkaç derslik keman maceram var. Fakat kemanın üzerinde uyuyakaldım keman dersinde 5 yaşındayken. Ondan sonra hatta hoca Benjamin Warshawski, kendisi çok değerli müzisyenler yetiştirdi. O okulda devam ediyor hala. Ondan sonra uyuyakalınca ben violonselci olmak istiyorum dedim. Zaten çok istiyordum. Efe'den görüyordum sürekli. Deli gibi çalışıyordu o zamanlar. Evde daha Amerika'ya gitmemişti. Ben de tamamen onu görüyordum. Tabii diğerlerini de görüyordum. Konserlerine gidiyorum işte AKM'de sahneye çıkıp çiçek veriyorum. O benim için bile bir şeydi yani. 3-4 yaşında bir çocuktum sonuçta. Ondan sonra 6 yaşımda başladım. Hakkı Öztürk'le başladım yarı zamanlı. Sonra Mimar Sinan Dilba Tokay'la 2005 yılında başladım. Devam ettim daha doğrusu. Ondan sonra orada bir ortaokul, liseyi ve üniversiteyi bitirdikten sonra da master için Freiburg'a gittim. Jean-Guyen Keiras'ın öğrencisi oldum. 2 senede orada master yaptıktan sonra o zamanki kafa yapımdan dolayı sıkıldım deyip, çok basit bir şey bu ama şimdi olsa öyle düşünmem, geri döndüm. Bunun dışında işte albümler yapmaya özen gösteriyorum. Geçenlerde bir Türk besteci ve harika bir piyanist Cem Esen'le albümümüz çıktı, hatta Voyage isimli. Ağustos'un 25'inde çıktı dijital platformlarda. Onun dışında konserler yapmaya özen gösteriyorum. Borusan Filarmoni'de grup şef yardımcısıyım. Ben böyle bir insanım işte. Evet, şimdi 3 ismi geçen kişi sırayla Dilba Tokay, Jean-Guyen Keras ve Cem Esen'i biz Evet. konuk ettik. Evet. Onların Senin kulüplerinin linklerini. bölümünde de albümü de gösterdik, albümden de söz ettik, albümün görselini de paylaştık. Teşekkür ederiz. Cem de sağ olsun senin gibi pırıl pırıl e, hakikaten insana enerji veren bir genç yetenek. Çok şanslıyız. Sen ve Cem'in bölümüyle sizin albümü bizim açımızdan tamamlamış olacağız. Hem O bestecisi hem çalanlarıyla. Cem de sağ olsun çok büyük bir samimiyetle bize albümü anlattı. Bugün senden de albüm hakkında duymak istediklerimiz olacak. Hı hı. Format gereği biz tabii Türk Viyonsel eserleri ve bestecileri formatında gittiğimiz için ne yazık ki Rahmaninof'u şeyde konuşmayacağız ama Cem'in sonat hakkında mutlaka konuşuruz diye düşünüyorum. Şimdi senin tabii geçmişinde birçok ödüllerin var. İşte Donizetti Klasik Müzik Ödülleri'nde yılın genç müzisyeni ödülünü almışsın 2015'te. Hakikaten genç bir yaş. 21 yaşındaymışsın. İşte Evet. birçok bizim de bildiğimiz iyi violonselciyle çalışmışsın. Bunlar senin kariyerinle alakalı. Bunun dışında da bu Larsen Strings'in Türkiye yüzü olma gibi çok istisnai bir ünvanın var. Biraz ondan bahsedebilir misin?
Tabii ki. Teşekkür ederim güzel sözleriniz için çok. Bundan bir 2 sene önce falan e, tabii yani ben onların telini kullanıyordum ve işte sosyal medyada, YouTube'da daha henüz albüm çıkmamıştı. Fakat yine de işte videolardan, konserlerden, yurt dışında okumamdan, işte oradaki konserlerden falan herhalde duydular. Burada Keylan Müzik Evi var. Kendileri yani Begüm abla var orada, Begüm Dinçer. Çok çok yardımcı ve muhteşem bir insan. Bana böyle bir şey teklif etti. Çünkü Larsen'le bağlantısı var. Tamamen sahibini tanıyor. Sanırım Larsen'in ya oğlu ya kendisi Danimarkalı, tam hatırlayamıyorum. Onunla görüştükten sonra Türkiye'de böyle biri yok diye işte beni uygun gördüler sağ olsunlar. Ben de zaten tellerine bayılıyorum. Açıkçası her violonselci gibi ben de do ve sol tellerini çok fazla tercih etmezdim. Fakat bir tane serileri var, Magna Core Arioso diye. Onu edindikten sonra başka telle çalamamaya başladım. Kırmızı olan Sizlere mı? de kırmızı olan. Ha, Sizlere ben de 4 yıldır öneriyorum. falan kullanıyorum. Ondan sonra acayiptir yani. Öyle gerçekleşti. Tabii orada acayip bir sürü iyi müzisyen, bir sürü ünlü insan var orada performing artist olarak duran. Ben de çok memnun oldum tabii öyle bir şey olduğu için. Çok mutlu oldum. Evet, o kırmızı tel ben 4-5 senedir kullanıyorum. Çok da memnunum. Evet. Hakikaten bambaşka bir kategori, yani o sarıyla alakası yok. Tabii tabii. Standartta bilen kullanıyor. İyi de pahalı. Yani ciddi Evet. para ödüyorsun ama kesinlikle değiyor. Yani daha hiç do solünü kopartabildiğimi hatırlamıyorum. Evet. Çok da hani hem dayanıklı hem güzel bir tel. Şimdi bir sürü eser var. Hangisiyle başlayalım? Ne istersin? Benim önümdeki listeden mi gidelim? Sen şununla başlamak isterim mi dersin? Nasıl Siz yapalım? nasıl aklınıza ilk gelenden, önünüzdekinden ne isterseniz, hangisini isterseniz başlayabiliriz. Cengiz Hakkı Eren, Anamnesis solo cello için bir müzik. Nedir bunun hikayesi? Klasik Keyifler 2 sene önce, bu koronadan tabii önce sundular bu teklifi fakat korona varken yaptık. Sei Solo isimli bir albüm serisi yapmamızı istediler. İşte seçilmiş birkaç tane kemancı ve violonselciden. İçlerinde Kerem Tuncay var kemancı, Dorukhan Doruk var violonselci ve bir sürü iyi besteci var. Böyle bir toplama albüm sanırım iki setten, CD'den oluşan, tam emin değilim. Şimdi daha henüz yayınlanmadı çünkü. Orada her müzisyen için 2 tane yepyeni eser bestelendi. Çok başarılı ve yenilikçi besteciler. Cengiz Akkayaren Kıbrıs'ta yaşıyor. Kendisi gitarcı ama müthiş besteci aynı zamanda. Violonselde çok iyi ve hiç daha önce karşıma çıkmayan acayip sesler yakalamış. Ve bence bilmiyorum, bu topraklarda henüz o kadar yazılmamış. Yani o kadarı oraya ulaşmamış henüz bir durum var yani ve kendisi ulaştı. Bu Ben de çok anamnesis ne demek? Ben hiç, yani bir şey tınlatmadı bende. anamnezis'in anlamını ben de unuttum şu anda. Okey. Ve tabii 3 bölümü var. 3 bölümünde şunu söyleyebilirim. Bach'ın 5. suite'inin ilk prelüt bölümüne acayip göndermeler yapıyor. İlk bölümünde. Skordatör olan bölüme. Evet, evet. Prelude kısmı. Hatta birkaç tane ölçüsünün aynı fakat işte bayağı köprüye yakın çalınıyor. Ponticello var, işte bastırarak, gıcırdatarak var, kopararak var, her şey var. Ee, Çok çok değişik bir eser. Yani kaydederken ben çok zorlandım çünkü asla çıkmayacak sesler var aslında violonselin üzerinde. Birazcık çıktığı kadar oldu ama güzel bir ses yakalayınca da onu orada tutmak istedik. Öyle yani ben de yani çok alışık olmadığım bir eserdi. Daha yayınlanmadı. Dediğin gibi Sei Solo'nun içinde Evet, devam eden bir süreç. O zaman yayınlanmasını bekleyeceğiz. evet. Bestecisiyle konuştuğumuzda anamnesin ne demek olduğunu öğreneceğiz. Çok farklı bir tınlı tabii, Mısır Doğru. kültürüne ait bir isim gibi duruyor ama kendisinden duymadan bunu bilmemiz Evet. mümkün değil. Agamemnon gibi bir şey oluyor, doğru. Aslında Bilmiyorum, şimdi hiçbir şöyle fikrim bir yok. baktım hemen Google'dan. Tıptaki bu anamnez denen hatırlama, remembrance'la eş tutuluyor. Oradan geliyor ama Platoncu felsefenin ve Sokrat'ın farklı yorumları var. Yani ruhumuzda olan hediyeleri unutmamız, Türkçe'ye belki hatırlamamak
hatırlayamamak, unutmak anlamında da çevrilebilir. Enteresan felsefi bir şey. Bunu uzun uzun konuşuruz diye düşünüyorum. Vallahi Cengiz Hakkı Eren'den duyacağız. Önemli olan onun ne düşündüğü. Madem Evet. Poyraz unuttu, o zaman besteciye soracağız. Sırada o Çok iyi var demek fikir. ki. Yani Cem gibi, mesela bizim Cem Esen gibi, o da eserini aşırı iyi, acayip iyi anlatabilen ve müthiş betimleyen bir insan bence. Benim beynime çok bilgi yüklemişti. Çok, daha doğrusu istek yüklemişti eseriyle ilgili. Fakat sonra anladım, onlar çok işe yaradı. Yani ben de bekliyorum çıkmasını. Bu yıl sonuna kadar bekliyoruz işte, bakalım. Umarım yayınlarlar. O tabii Evet. solo işi Gökhan Bağcı'nın çok büyük emeği olan bir süreç. Sağ olsun. Onu da yakın zamanda misafir edeceğimizi düşünüyorum. Zaten fazla bir çelistimiz kalmadı değil mi Aslı? Toplasan 5-6 kişi var. Bitiriyoruz çelistleri gibi düşünüyorum Evet, artık. yani herhalde daha çıkar, aslında biraz daha var. Yani bir 10 küsür tane daha cellistimiz 10, var. 10 tane yani sene sonunda bitiririz diye tahmin ediyorum. Evet. O zaman ikinci esere geçiyorum benim listede. İdil Özkan. İsterseniz yine Ha, tamam, işte ben de o albümden gidelim diyecektim. İdil de tamam. oradan. Evet. Passage to Ghostland, yine solo cello için. Bunun için ne söyleyeceksin? O da o albüm için bestelenmiş bir eser. O albümdeki bu eseri bestelerken eserin ismi 2 defa değişti. İlk adı Farewell'di. Onun sebebi de İdil bu eseri yazarken, daha doğrusu ilk başlarında babasını kaybetti. Hatta biz başta bu süreçte konuştuk, işte çok duygu yoğunluğu vardı, işte esere acayip şeyler aktarıyordu. Ondan sonra o eserde bence tabii ki bir veda teması var içinde, fakat sonradan böyle birazcık daha değişim, başka yollara girdi eser. En son anda tabii ki daha böyle düz bir şey, fakat o düzlükte işte çok büyük dalgalanmalar var. Si bemol üzerinden bir sürü doğuşkana çıkıyor. Bir sürü yerlerde geziyor işte el. Ee, O eserde sanırım işte Say Solo albümünün açılış parçası olarak karar verdiler. Çünkü çok hem anlamı büyük, besteci için, benim için de öyle tabii. İdil için çok çok önemli. O yüzden onu açılış parçası olarak yapmaya karar verdiler. Bakalım, ben de bekliyorum. Zaten isim de benziyor. Yani Passage to Ghostland tabii ki o Evet. kaybın ifadesiyle alakalı demek. Bu ikinci ismi o zaman aynı albüm. O Doğru, eserin. Farewell. Evet, Farewell'den ona döndü. Yani E, o ismini bilenler için de tabii Bu kaç İdil için dakikalık bir tabii. eser? Bu kaç dakikalık bir eser? Bu da 10 yok. 8-9 Tek galiba en bölüm mü? fazla. Tek bölüm. Tek Tek bölüm. bölüm. Anladım. O zaman daha tabii halk önünde çalmadın daha albüm yayınlanmadığı için. Onu bekliyorsunuz. Çok acayip fikirleri var Klasik Keyiflerin. Yani bu albüm yayınlandıktan sonra konser ya da lansman konseri gibi şeyler düşünüyorlar galiba. Fakat bu konserler işte böyle sahne üstü gibi değil de galiba işte Kapadokya'daki mağaralar olabilir. Değişik yerler Yani olabilir. Gökhan Bağcı'nın bir Efes'te yaptığı bir böyle arkada birileri dans ediyor veya o arkada çalıyor, öyle bir şeyler gördüm. Demek ki öyle bir Evet, şeyler olacak. Evet, Gökhan'ın bu evet, yaratıcılıklarının sonu yok tahminim. evet. Ama Anamnezis'in aksine bu eser daha müzisyen olmayan insanların da, yani tırnak içinde söylüyorum, anlayabileceği tarzda. Daha doğrusu kulağının algılayabileceği tarzda. Anamnezis acayip üst seviyede, yani çok zorlanıyor insan anlarken. Tabii ki ileride zaman geçtikçe anlıyor, fakat bu eser Passage to Ghost'tan biraz daha kolay girebiliyor bu tarafa, yani insanın aklına diye düşünüyorum. Ben öyle düşünüyorum. Okey, şimdi o zaman iki tane albüm parçasından sonra Recep Gül'e geliyorum. Cello Konçertosu. Biz hikayenin üzerinden arada bir geçtik, yarışma şu bu, ama senin anlatman daha değerli. Sonuçta daha yeni de bir nihai olmuş bir proje. Biraz Recep Gül Viyonsel Konçertosu'ndan bahset o zaman bize. Seve seve. Recep de ben yeni tanıdığım bir insan. İTÜ'de galiba. Kendisi öğretmenlik yapıyor. Bu violonsel yarışması için bestelenen bir konçerto. Finale kalan 2 konçertodan birisi. Diğeri de Ufuk Bıçak'ın konçertosu. O da onunla Nil Kocamangil seslendirdi. Önce sondan başladım biraz, ama yani bu iki eser finale kaldığında ilk birinciliği paylaştılar. Çünkü aslında demin anlattığım iki eserin arasındaki farklar bunda da var. Bu bir tanesi, yani Ufuk'un eseri. Çalmadığım eserden bahsediyorum, fakat çok kısa söyleyeceğim.
biraz daha hiç anamnezle benziyor. Yani daha zor giriyor ama birkaç kere dinleyince anlıyorsun işte. Ama Recep'in eseri direkt şeye yönelik. Dinleyici ve izleyici işte müzik severlere yönelik. Hemen işte bugünkü temalar var. Günümüzün temaları, günümüzün soundları var ve işte daha nasıl desem daha pop müziğe daha yakın temalar var içinde. Motifler var. O da 3 bölümden oluşuyor bu konçerto. Ben de tabii ilk defa hayatımda bir Türk konçertosu çaldım. Daha önce hiç çalmamıştım. İzmir Senfoni ile kaydettik ve konserini yaptık üzerine. Orhun Orhon yönetti hatta. Onu da ağırladınız geçen değil mi? Evet, evet. Tabii. Orhun da biraz bahsetti. Evet. Kaçtı? 18 Eylül'de yaptın. 18 Ağustos'ta yaptınız. Çünkü Ağustos. Evet. 20 Ağustos'ta benim doğum günümdü ve ben Rudin'e gittim. Ödül aldığı Eftal'le ve İdil'le çaldıkları konsere. Evet. Bir gün önce olduğu için gelemedim, yetiştiremedim. Nil'le de konuşmuştuk. Merakla bekliyorum o kayıtların yayınlanmasını. Evet. O da CD olarak çıkacak. Orada da acayip değerli jüri üyeleri tabii. Hasan Uçarsu var, Rengin Gökmen var, Erdoğan Serdar Davran Yalçın var. Oğuzhan var. Doruk var galiba. Oğuz da Tabii. oldu. Tabii. Evet. Hasan Hoca bizim yine misafirimiz oldu. Oğuzhan misafirimiz oldu. 36 bölüm olunca artık biraz bir şeyler biriktirdik. İster istemez bu camia öyle Türkiye'de çok birbirini tanımayan insanlardan oluşmuyor. Bir şekilde her şey gündemimize geliyor. Recep Gül Konçerto'yu umarım en kısa zamanda bir senfoni orkestrasının eşliğinde bir yerde seslendirme fırsatını yakalarsın. Keza Nil için de onu ümit ediyorum. Ufuk Bıçak için veya tam tersi hani bunlar sonuçta bizim de kütüphanemize girdi. Evet. Sıradaki eser Adnan Saygun Partita. Türk Violonsel tarihinin en şanslı eseri diye düşünüyorum. En çok çalınan, en uluslararası, en herkesin bildiği, Keras'ı da misafir etmemizin sebebi olan eser. O da sağ olsun 2020 Kasım'ında Londra'da çalmış o eseri. Kendi bölümünde onu anlattı. Tayfun buna link verirsin diye düşünüyorum Keras bölümüne burada. Senin Saygun Parta'yla ilişkin nasıl oldu? Biraz anlatır mısın? Benim tabii Sargun Partisi ile ilişkim konservatuvar yani Mimar Sinan'ın son sınıfındayken çalmıştım diye hatırlıyorum. Daha doğrusu 3. sınıf olabilir. Oradan yarışmaya Fethiye'ye gitmiştik işte. Natalya Gutman'ın jüri başkanı olduğu yarışmada tabii en popüler bölümün 4. bölümü istiyordu yarışma. Ama onun dışında ben tabii çok popüler olduğu için o bölüm ben eserin tümünü hiç çalışmamıştım. Oturdum Almanya'dayken çalıştım hepsini. Ondan sonra hatta denemek için Keras da bilmiyordu eseri. O zaman işte yıl 2016 bilmediği bir eserle ona gitmek istedim ve bu eserlerde o da çok meraklı ve çok ilgilidir ya. Tabii, müthiş bir adam. Kendisi de sonra çalmış zaten. Götürdüğüm zaman şey dedi yani getirdiğin çok iyi oldu. Ben bu eseri hiç çalmadım bilmiyorum dedi. Ama ilk sen getirdin dedi. Teşekkür ederim dedi. Notasını sonra kendisine yolladım hatta. Sonra da çalmış işte geçenlerde galiba. Evet. Çalıyorum arada dedi. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorum Tayfun. Evet. Arada artık çalıyorum dedi. Repertuarıma aldım dedi. Bu bizim için büyük bir şans. Keras gibi Çok bir sevindim. Çok sevindim. eseri senin başladığın bir süreçte çalması. Hatta Ülker'de değil mi? Aslı o da çalmış veya çalıyorum dedi bir şeyler. Tabii evet. Ülker senden sonra da Ülker çalmış. O arkasından zaten hatta çalışıp ben de Ülker'e dinlettim diye anlattı Keras'ta ama ilk Poyraz'dan duydum diye söyledi zaten. Söylüyordu. Şahaneymiş. Bunu işte Türkiye'ye döndüğüm senenin hemen birkaç ay sonrasında da şurada bir stüdyo var. Stüdyo diye. Taksim'de hemen Kumbaracı Yokuşu'nda çok severim orayı. Orada gidip bir kaydedeyim dedim. Yani bakalım nasıl oluyor. Albüm değil yani kendim için bir kayıt dursun dedim. O kayıt hala durur bende fakat çok beğendiğim bir kayıt olmadığı için yani şu an YouTube sayfamda duruyor fakat silmeyi düşünüyorum açıkçası. Ne olursa daha iyisini yapar onu da koyarsın. Boş ver. Bak, istiyorum. Gerçekten istiyorum. Güzel bir kayıt almak tekrar. Peter Whistlewayn Bach kayıtları biliyorsun 4 tane olmuş. Ama evet. birincisi yok etmiyor.
röportajında diyor ki hepsini tutuyorum ama bir sonraki daha iyi olacak. Bir sonraki lütfen öyle düşün, rica ediyorum. Muhteşem bir şey yani, ben kayıt yapmayı bayılıyorum kalmasına veya kalıcı olmasına ve mesela o adamınki gibi düşünsenize, sürekli kademe kademe adamın sürekli kaydı var ama hep daha iyisini hedefliyor ama onlar da kalıyor. Evet. Garip bir şey yani, Hiçbirini silmiyor. genelde herkesin bir tane oluyor ve onu yayınlıyor, bir daha da yapmıyor ama Peter Wispelwey'in yaptığı da acayip bir şey yani. Evet, ben aynısı işte Rudin'de var. İlk bas Evet. suite'leri de muhteşemdir. Tuttu şimdi iyice uçtu. Pixies çalmaya başladı falan. Neyse hani Evet. konuyu da dağıtmak istemiyorum ama tabii Rudin benim özel e, yani hayranlığımı niye hani zaten olmamak mümkün değil, taşıdığım birisi hocam. Evet. O yüzden hani böyle adamlara her zaman ihtiyacımız var. Ee, İlhan Osmanbaşı'ya geçmek istiyorum. Music for Cello and Piano No 2 bu şey 1951 olan mı? Evet. No 2 olan. Bakmam gerekiyor. Buradan tam hatırlamıyorum yılını. Evet. Evet. 2'ydi galiba, tabii doğru. Şey 12 tonlu olan sanıyorum. Hayır. Öyle miydi? Bakmama izin var mı şu anda? Lütfen Evet. keyfine bak. Sınav Tamam. yapmıyoruz. Merak etme. Tabii ne bileyim. Lütfen Evet. keyfine bak. Ya No 2, evet. No 2 ama 12 ton olan mı, ondan emin değilim şu anda. Onlar zaten iki farklı formda İlhan Hoca'nın yazdığı. No 1 bambaşka, No 2 bambaşka. Hı hı. Dilbağ da bahsetmişti kendi kayıtlarından. Çok Tabii. bizim iyi bildiğimiz bir eser. Benim öğrencilerime de verdiğim, zorunlu eser olarak çaldırdığım bir eser. Nerede çalmıştın, ne yaptın? Biraz anlatır mısın? Bu bahsettiklerimin arasında en, nasıl desem, gayri ciddi olarak kaydettiğim, açıkçası o sırada Almanya'da okulu kazanmıştım. Freiburg'da master'ı ve bir tane burs için kayıt yollamam gerekiyordu ama bu tarz bir kayıt olması gerekiyordu. Ben de yani Dilbağ Hoca'ya sorduktan sonra hemen İlhan Osmanbaş iki numaralı parçayı kaydet dedi. İris Şentürker'le kaydettik hatta. Yani geçenlerde doğum günüydü hatta İlhan Osmanbaş'ın, değil mi? 100 yaşını Evet. kutlayalım. Yani onun için kaydetmiştim ve aslında bu da bulunmasını istemediğim kayıtlardan biri. Yani hem çok bilmeyerek çaldığım bir kayıt oldu. Yani kültürsüz şekilde. Belki öyle duyulmuyor ama benim açımdan öyle oldu. Hem de yapmışken üstüne odaklanarak tam hakkıyla yapmak istiyorum bir daha. Yani öyle bir kayıt o. Çok ne konserde çaldım ne de ciddi bir kayıt olarak çaldım. Sonra zaten o bursa başvuramamıştım. Süresi geçmişti. Fakat kayıt olarak dursun diye bulunuyor. Artık ikinciyi yaparsın yine. Bu sefer bir iki Evet. diye kaydedersin. Onlar ikisi bir İnşallah. arada çok ilginç tınlıyor. İki, No 1, No 2 bambaşka iki formda hocanın dehasının bir sonucu. Yani iki tamamen farklı yapıyı nasıl bir araya getirmiş orada görüyorsun sonuçta. Ki Ben sizden 1951 burada söylenmez belki ama belki sizden notasını isterim ileride. tamam biz aracı oluruz. Mehmet ne mutlu da Tamam, var. Ondan istersin. tamam. Yani sonuçta zaten kaynağı sizin orada. Evet. Bizden çok. Ee, evet son artık Cem Esen'e geliyorum. Meşhur albümünüz. Benim bayılarak dinlediğim, Cem'le de bol bol konuştuğumuz albüm. Ne bahsetmek istersin albümden? Benim ilk albümüm, Say Solo'yu saymazsak daha çıkmadı çünkü, ve Cem işte önce Cem Ertürk'le yaptığı, flütçü Cem Ertürk'le kendi sonatını yazdı. Hatta iki tane sonat yazdı, bir tanesi sonatin galiba. Sonra Ayşe Ece Güneşen'le yaptı. Lead'ler yazdı, şan eserleri. Ondan sonra bir tane daha yaptı galiba. Sonra ya ben onları hep takip ediyordum. Hem besteciliğini çok beğeniyordum. Hem de yani zaten benim okuldan arkadaşım Metin Ülkü'nün piyano öğrencisiydi. O yıllarda küçücük bir çocukken geldi, ben de küçüktüm tabii de. Geldi bana işte bir gün böyle, ben violonsel böyle bir müzik yazmaya başladım dedi. Bundan 12-13 sene önce. Baktım yani nasıl bir şey diye, böyle bir kağıda yazmış vermiş. Çaldık 5-10 dakika. Yani o yaştaki henüz ne bileyim olgunluğa ermemişti denir ama çoktan ermişti o, yani çok başka yerlere gelmişti. Öyle bir insan için çok üst seviyede bir müzikti. Ondan sonra o uçtu gitti o yıllar. Sonra Almanya'ya gideceğim ve geçen sene beni aradı işte koronanın başlarında. Ben albüm yapmak istiyorum. Violonsel sonatını seninle
yapmak, kaydetmek istiyorum ve bir tane senin istediğin eser yanına koyalım diye. Ben Rahmaninov olsun dedim. Cem'in eserine gelince de 3 bölümden oluşuyor. Son bölümüm Tarantella, hatta sondan başladım ama çok Tarantella karakterinde bir bölüm, çok hızlı ve işte bir tane eserin, yani bölümün ortasında korkunç bir sürpriz var. Violonsel kadans var. Yaklaşık bir buçuk dakika kadar. Kadans başlarda normal ilerliyor. Normal violonsel çalıyor gibi çalıyorsunuz. Ondan sonra violonselin başka işte ritmik şeyler yapıyorsunuz. Elinizle vuruyorsunuz. Arşenin tahtasıyla vuruyorsunuz. Corleone gibi. Ve yerinde de glissando yaparak bir elinizle korkunç bir çığlık atıyorsunuz. Bu sırada ayağınızda ritim tutuyorsunuz. Fakat o kayıtta çok duyulmamış. Ama korkunç bir çığlık atmamı istedi. Ben çalışırken ya da prova yaparken o çığlığı atamadım. Ben de çekingen bir insanım. Gerçekten nasıl bağıracağım diye düşünürken kayıt vardım ve öyle kaldı. Hani sürpriz olacak dinleyenler için ama işte ben de açıklayayım dedim. İkinci bölümü ise kendi anlattığı hikayeye göre, burada da size belki anlatmıştır ama benim bildiğim kadarıyla da köyünü kaybeden, köyüne barbarlar geliyor, haydutlar geliyor, köye saldırıyorlar ve köy kayboluyor. Köy işgal ediliyor, bitiyor. Köyünü kaybedenlerin bir şarkı, bir ağıt gibi bir melodi. Hatta saldırganların köye geldiği bir bölüm var. İşte bir puslu bir yer, puslu bir müzik yazmış orada. Orası beni en etkileyen yeri galiba. İkinci bölümün ortaları. Birinci bölümde tamamen giriş gibi her temayı, yani eserin bütün temalarını tek tek işlediği bir giriş bölümü. Yani introduction gibi bir şey. Evet, yani benim anladığım Cem, yanlış hatırlamıyorsam 97 doğumlu değil mi Aslı? Doğru. Evet. 12 sene önce diyorsan 2009 oluyor. Demek ki 12-13 yaşındayken ilk sana yazıyorum diye gelmiş. Ama Evet. hani Cem'i biraz tanıyınca bu çok şaşırtıcı gelmiyor. Normalde çocuk denilecek bir yaş ama helal olsun. Evet. Demek becermiş. Yani zaten albüme ben bayıldım. Çok iyi bir şey yapmışsınız. Bir kere Çok sağ Rahmaninov olun. kaydetmişsiniz. Artı Cem'in eseri zaten muhteşem. Kendisiyle de uzun uzadıya konuştuk eseri. Kayıttan sonra birkaç bir şey de söyleyeceğim. Şimdi kaydı bozmak istemediğim için. Tabii tamam. Ama yani helal olsun. Umarım devam edersiniz. Umarım, çünkü sizin kuşak bizden çok daha cesur, çok daha yaratıcı. Teşekkür ederiz. Bizden çok daha ileri bir yerlere gidiyorsunuz. Böyle devam edin. Bizim gibi olmayın. Tek dileğim o. Sağ olun. Yani şu anki imkanlardan dolayı biz cesaret edebiliyoruz ki, yani aslında çoğu müzisyeni görüyorum benim yaşımda ya da benden küçük bile insanlar, müzisyenler, yapabilecekleri kayıt anlamında çok şey varken nedense buna ya üşeniliyor ya da böyle biraz daha bekleniyor. Bilmiyorum, ben konser yapmak müthiş, sahneye bayılıyorum, yapabildiğim kadar yapmak istiyorum fakat öbürü daha bana gerçek, yani daha oturaklı bir iş gibi geliyor. Öyle ya da böyle cesursunuz bize göre. Yani bizim Sağ kuşak olun, bize sağ olun. göre çok daha ve hem o altyapınız da, kapasiteniz de var. Sadece cesaret, hani cahil cesareti değil. Hayranlıkla izliyorum sizin kuşağın yaptıkları. Çok Gerçekten çok teşekkürler. kendi açımdan keyif duyuyorum. Son esere geçeceğim. Barış Büyük Yıldırım'ın Latinosu. Latino Lover'dı hatta, ben öyle hatırlıyorum Aslı, değil mi? Doğrudur. Evet, evet. Onun hakkında ne Latino'da var. söyleyeceksin? Aslında o mesela Barış 2002'de 2003'te Amerika'da okurken Latin mahallelerinden etkilenip onu yazıyor. Oradaki insanlardan, işte oradaki hayat tarzından ve melodilerden de etkilenmiş olabilir. Amerika'dayken yazıyor. New York'ta okurken galiba. İlk olarak onu 3 sene önce biz 2017'de Nilgün Yüksel, Barış Büyük Yıldırım ve ben bir trio kurduk. Trio Likya isminde. Niye Likya derseniz, Likya yolunda proje yapmak istiyoruz ve ismi de ona göre koyduk. Henüz o projeyi gerçekleştiremedik. İşte Likya yolunda konser, antik tiyatrolarda bir sürü konser gibi, fakat daha yapamadık. Bu trio için yazmadı fakat bize uyarladı trio olarak. Aslında tam bir caz parçası, Latin bir caz parçası. Chick Corea gibi, işte ne bileyim, o tarz yani. Onu ilk önce İstanbul Filarmoni Derneği'nde bir konser, neredeydi? Aynalı Geçit diye bir salonları var. Orada konser yaparken biz parçası olarak çalmıştık. Ondan sonra Kaç? yıl 2018'in Ekim ayı.
Okey. Ondan sonra geçen sene yani 2020'nin Kasım'ında da İş Sanat'ta bir konser verdik ama dijital, işte seyircisiz. Orada direkt konser programı aldık. Ama bu trio değil, violonsel piyano olarak. Ortalarında ben doğaçlama yapıyorum psikatro olarak. Ondan sonra kontrbas gibi eşlik ediyorum. Barış solo çalıyor, doğaçlama yapıyor. Aslında %95 caz parçası, %5 de çağdaş bir eser diyebiliriz. Ondan sonra bir iki defa da trio ile çaldık. Benim çok beğendiğim, yani Barış'a zaten hayran bir insanım. Hem vizyonuna, hem besteciliğine, hem piyanistliğine ve hem de kültürüne. Bence buralardaki çok özel insanlardan birisi. Besteci kimliğini çok ön plana çıkarmıyor fakat çıkarması gerekiyor. Bugünlerde de bir şeyler yazıyor, deniyor galiba. Bu eserin de bende hikayesi bu kadar. Umarım Barış'ı da burada misafir ettiğimizde onun tarafından ne olduğunu bir de oradan duyarız. Tabii. Biz bu kayıtları yaptıktan sonra bir süre sonra bunların altyazılarını da yazıyoruz. Sana bilgi olsun. İngilizce, Fransızca ve İspanyolca olarak. Şu an en son kaçıncı bölüme geldik altyazıda Tayfun? 32'deyiz galiba. 32'ye Evet. kadar var. 32. bölüme kadar yani. İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca. Yok, Almanca yok. İspanyolca var. Almanca biraz hani Almanlar nasıl İngilizce biliyor diye düşündük. Doğru. Bilmeyen var mı bilmiyorum Almanlıkta. 3 dilde düşündük. Yani Çinliler zaten İngilizce konuşuyor bir şekilde ya da Koreliler ya da Japonlar. O yüzden 3 dil diye düşündük. Muhteşem. Hani bu yaptığımız kaydı da yayınladıktan bir süre sonra bu bölümün de altyazıları olacak. Senin yurt dışından da takipçilerin var biliyorum. Onların da hani seyretmeleri durumunda evet buymuş diyebilecekler noktasında oluyoruz. Çok sevindim. Harika. Ya, ne kadar güzel bir şey yapıyorsunuz. Ben çok memnun oldum. Yani çok da mutlu oldum. Şu an içimi almıyor. Ne denir bilmiyorum. Çok teşekkür Umarım ederim. diğer bölümleri de seyreder, fikrini bizimle paylaşırsın. Evet. Ben burada kesmek istiyorum. Eğer Aslı'nın ya da Tayfun'un soracağı bir şey yoksa. Bence Aslı'nın var. Öyle bakıyor. Yok, soracağım bir şey yok. Sadece teşekkür ediyorum. Kayıt sonrasında tabii ki konuşuruz. Konuşacağız. Tamam. Peki ben de çok teşekkür ediyorum Poyraz. Hem ailecek yani çok katkılısınız gerçekten müziğe. Sen de çok çalışkan, çok başarılı bir müzisyensin. İyi bir virtüözsün. Sağ ol. Böyle devam et. Hiç cesaretinden ödün verme. Bence de devam et. Sağ ol. Keyifle ve heyecanla izlemeye devam edeceğiz biz seni. Çok da güzel söyleştik. Nasıl geçti bu kadar süre hiç anlamadım bile. Çok Sağ teşekkürler olun. katıldığın için. Kendine iyi Ben bak. teşekkür ederim. Siz de öyle, iyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim. Her davetiniz için çok sağ olun. Başarıların devamını bekliyoruz heyecanla. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kapatıyoruz.